Bu manzaraya karşı çalıştıktan sonra mesai bitti. Abrans'a gideceğiz. Akbulut köyüne, sonra da Konursu'ya uğrayacağım. Sonra da geri döneceğim. Bakalım neler yapacağız bugün. Evet çocuklar, hazır mıyız? Evet. Evet arkadaşlar. O zaman yolculuk başlasın. Evet. Bay bay. Yolculuk başladı. Şimdi Abrans'a doğru gideceğiz. Çocuklarla birlikte. Arabada bir yavaşlık var ama. Evet, el freninin çekili unutmuşuz. O yüzden yavaş gidiyormuş. Şimdi düzeldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün anneannemlere gidiyoruz. Anneannemlere çiçek aldık. Çiçek. Kardılar. Kışta da var. Arkadaşlar Mutlu musunuz? çok mutluyuz. Biz Bayburt'u, Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. biz burada Taş arıyoruz. taş mı arıyoruz? Bu arada taşlarımızın önünde yani arkasında arı kovanı var. Önünde gözüküyor ha. Saat akşam 5 suları şu anda. 4.30'da işten çıktım. Şimdi Abrans'a doğru gidiyoruz. Ailemi Abrans'ta bırakacağım. Bugün orada kalacaklar. Yemek yiyeceğiz. Daha sonrasında dönüşte de Konursu'yu göstereceğim size. Böyle gittiğim, gördüğüm her yere ufak ufak göstermeye, paylaşmaya çalışacağım. Şu anda İstanbul cayır cayır yanıyor. Temmuz'un 21'i bugün. Ve biz burada çok serin bir havada, çok temiz bir havada yaşıyoruz. Kalabalık yok, insanlar yok, trafik yok. Mutluyuz değil mi çocuklar? Evet. Çok mutluyuz. Çok fazla mutluyuz. Eskiden İstanbul'dayken kömür alıyorduk. Pişmiş tavuk bile değil. Kömür. Evet oğlum. İyi ki buraya gelmişiz. Evet, şimdi bu Demirci'nin oraya geldik. Bu sağ taraf Bayburt'a giden yol. Aynı zamanda işte petrol ofisine gitmiştim dün. Abrans ve Konursu için de sol tarafa gideceğiz. Bu yol aynı zamanda yine daha önce bahsetmiştim Çaykara'ya gidiyor. Burası da Konursu'nun girişi. Fakat biz öncelikle Abrans'a gideceğiz. Dönüşte ben Konursu'ya gideceğim. Evet, tabelayı görüyorsunuz. Biraz daha yaklaşayım hatta. Konursu sağ taraf, Uzungöl, Çaykara. Seydi Yakup Türbesi'ne de buradan gidiliyor. Yine Seydi Yakup Köyü de o tarafta. Biz buradan Abrans'a doğru gideceğiz. Burada yaşadığımız için çok mutluyuz. İstanbul'da hep yaşasaydık orada ölüyorduk yani. Ölürdük yani sıcaktan. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Ve buradaki her tarafı seviyoruz. Evet, bizim köyden Abrans 6,5 kilometre civarı. İlçe merkezi de 9 kilometre civarı. Ama tabii ki bu yol çok daha kolay çünkü yokuş yukarı değil. Hatta geldik sayılır. İlerledikçe de rüzgarın şiddeti artıyor. Burası hep böyle. Tabii her yerin bir artı eksi yönleri oluyor. Rüzgar olması demek işte sinekti, böcekti. Bunların olmaması demek. O yönden rüzgara kimse hayır demez açıkçası buralarda. Çünkü tarım arazisi olduğu için ister istemez sivrisinek, normal sinek neyse artık oluyor. Ama rüzgar olduğu zaman hiç rahatsız olmuyorsun. Evet,
Evet, çıkmıyor. Şu anda saatte 12 kilometreye düştü. Yokuş çıktığı için ağırlıktan dolayı hız kaybediyor. Evet, Akbulut köyünün Avrans'ın köy meydanı. Camisi meydanı. Bizim köyün aksine burada bir sürü bakkal var. Evet, geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Evet. Buranın da kendine göre bir manzarası var, rüzgarı var, havası var. Burası Çaykara yolu, geldiğimiz yol. Buranın tepedeyiz şu anda. Seydi Yakup köyü de şu karşıda kalıyor. Yine Seydi Yakup Türbesi de karşıda. Orayı da yine anlatırım bir gün. Bu yol böyle Çaykara'ya gidiyor. Birçok köy var, yayla var bu tarafta. Burası da böyle Abrans. Evet, bizim köyde çok kalmadı, yıktılar hepsini ama eski evler bizde bu şekilde. Taş evler, kerpiç evler. Tabii burası bakımsızlıktan yıkılmış. Neden yıkılıyor kerpiç evler? Normalde normal evlere göre çok daha sağlam, çok daha iyi yalıtım olarak her yönden yani ömür olarak. Fakat şöyle bir sorunu var. Vakti zamanda bu saclar olmadığı için, çatı olayı olmadığı için yapılmamış. İşte yıllar içerisinde o yüzden zarar görmüş. Ama işte saç döşeyenler evlerini kurtarmış. Kayınpederimin evi gibi. Evin içini de göstereceğim az sonra. Burası çok güzel bir ev. Gençler bir merhaba diyeyim bakayım. Merhaba. Bu arkadaşlar da İstanbul'dan yeni geldiler. Hala plaj müzikleri çalıyorlar. Evet. Ev bu. Çatısı olduğu için işte hala sapasağlam. Az sonra evin içinde çekeceğim. En azından şöyle bir etrafı manzarayı göstereyim. Evet, burası da ocak kısmı. Selamünaleyküm babam. Aleykümselam. Babam et doğuruyor. Evet. Saç tava yapacağız. Küçük şehirde her gün et yiyoruz. Geldiğimden beri et yiyorum. Buranın tavanı normalde böyle değil. Bunu farklı bir evde göstermeye çalışacağım. Buranın hani tahtaların dizme, özel bir dizme şekli var. Çok farklı bir tavanı vardı buranın. Sonradan restore edilince normal düz duvar oldu. Çocuklara el sallayın. Merhaba. 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 Burası da yine aynı şekilde eskiden. Baba burada tandırlık vardı değil mi baba? Şu arkada. Burada. Buradaydı değil mi? Tamam burada. Yani bacadan da anlaşılacağı üzere tam burada tandır vardı. Eski evlerde hep böyle evin ortasındadır zaten. Güzelişine bakın. Burası hem mutfak hem oturma alanı. Burası tandırın bacası. Tabii burası da restore edilmiş. Ama eski ev bu şekilde değil yani normal. Şu an modernize edilmiş. Burada da bir yazı var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Allah'ın dediği olur yazıyor. İbrahim Topçu, Arif Çalışkan. 1966'da yapılmış ev. Evet, yine modernize edilmiş bu odada ama burada şöyle bir şey göstereceğim. Şuradan duvarın kalınlığını görmenizi istiyorum. Bir karış, iki karış,
3 karıştan fazla duvar kalınlıkları. Tamamen taş. Yani o dışarıdan gördüğünüz taş duvarlar 3 karışlık taşlar. Dikkat et. Baba etme. Hı hı. Oğlum şimdi çok geçir. İşte şey o yüzden baktırıyor ya masum. Semaver yakıyor. Uçaklara şey düşürüyor. Onu sakın açmayın ha. O gönlüm şey. Evet, saç tavamız bir yandan pişiyor. Bir yandan da size bahçeyi göstereyim buradaki. Çok güzel biberler varmış. Bahçeye doğru giderken de şu güneşin şu hali çok hoşuma gidiyor. Şu ışığın yatay vurduğu halinde, gölgelerin büyüdüğü zaman çok hoş bir görüntü oluyor. Bahçemiz burası. Böyle üstünden girelim. Evet, bunlar fasulye. Sırık fasulye denilen işte fasulyeler. Sarılmaya başlamışlar. Şunun sırrı olmadığı için sarılacak yer arıyor şu anda. Burası böyle fasulye. Burada yine fasulye. Domates, biber. Günlük böyle mutfakta lazım olacak her şey var. Taze soğan. Evet, domatesler daha çok küçük. Bir mutfağa yetecek olan birçok şey var. Burada kendin organik, güzel yetiştirip yiyebiliyorsun. Tabii daha henüz her şeyin olduğu bir zaman değil. Daha erken. Mesela mısır. Yani İstanbul'da yaşayan insanların şundan uzak olması, bunu yaşayamaması çok kötü. Evet, çocukları bıraktım. Güzel de bir yemek yedik. Semaverde çayımızı içtik. Şimdi yavaş yavaş ayrılacağım. Avrans'tayız. Avrans'ta gençlik top oynuyor. Kışın kalan nüfusu kalabalık. Bakkal falan var. İşte çay ocağı var, bakkal var. Bizim köyde yok mesela. Kışın kalan nüfus çok az. Olan kişiler de genelde ilçeye gidiyor. Şimdi Avrans'tan çıkıp Konursu'ya gireceğim. Konursu'da da bir çay içmeyi planlıyordum ama öyle bir semaver çay içtim ki bir daha çay içemem. Konursu tabelası. Konursu 1 kilometre. Seydi Yakup'ta 5 kilometre yazısı vardı öbür tarafta. Videoda gözükmeyecek muhtemelen ama şuradaki dağların arasında bulutların üzerinde rüzgar türbinleri var. Sürekli olarak rüzgar akımı olduğundan dolayı devletimiz uzun zaman sonra akıl edip oraya rüzgar türbinleri koydular.
Bayburt'un bu yönden birçok yatırımı var son zamanlarda. Birçok güneş paneli de yapıldı. Elektrik enerji üretimi açısından barajlar vesaire birçok yatırım var şu an Bayburt'ta. Evet, güzel bir yonca tarlası. Maşallah bayağı da büyümüş otlar. Bu motorun en güzel yanı bu. Hemen duruyorsun. Sağa sola bakacaksın, bir şey yapacaksın. Hemen yapıp devam edebiliyorsun. Arabada yok çık, kapıyı aç, kemeri çıkar vesaire bir sürü iş. Evet, burası Konursu. Konursu eskiden nüfus olarak kalabalık kasabalardan birisi. Eskiden belediyelikti. Sonra nüfustan dolayı belediyelik düştü. Çünkü hani belli şartlar gerekiyor belediye, ilçe olmak için vesaire. Büyük kasabalardan birisi. Evet, tezek yığını. Ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Koktuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hiçbir şekilde kokmuyor şu anda. Çok hafif, yani öyle düşünüldüğü gibi değil. Çok çok hafif. Bir sürü ağaç kesmişler, yakacak odun herhalde. Buranın okulu var. Ne bileyim, marketi, kasabı. Buraya Bayburt merkezden minibüsler gidiyor geliyor. Özellikle çocukluğumda çok kullanıyordum bunu. O petrol ofisine kadar gelip bekliyordum. İşte servislere binip gidiyordum Bayburt'a. Buranın ekstradan mesela önemli bir konu, fırını var. Fırın niye önemli? Sürekli olarak taze ekmek temin edilebiliyor. Dağıtım vesaire de yapılıyor. Burada üretilen ekmekler bizim köye de geliyor. Evet, burası da okulu. Spor salonu gayet de güzel. Hem spor salonu var, hem Konursu Ortaokulu, bir de ilkokulu. İkisi de ayrı ayrı. Ortaokul ayrı, ilkokul ayrı. Burası da Konursu'nun meydanı. Saat kulesi var. Meydan burası. Servisler de buradan kalkıyor. Servis arabaları, minibüsler. Çay ocakları var. 3-4 tane güzel çay ocağı var burada. İşte market, bakkal, nalbur, fırın, birçok şey var. Yavaş yavaş Konursu'dan çıkıyorum. Nereye doğru? Tabii ki bizim köye doğru. Çayırköprü köyü bağında. Güzel bir kasaba. En büyük artısı her zaman için il merkezine minibüs olması. Yani bu neden önemli? Hem okula gidip gelen çocuklar için, çünkü lise için mecbur merkeze gitmeleri gerekiyor. Bilmiyorum, Anadolu'da birçok ile gittim. Yani Kayseri'sinden İzmir'ine, Denizli'sine, Antalya'sına, Yalova, Bursa. Ama bizim arazi, bizim hava şartları çok başka. Bizde işte bu tek sorun şu sinekler. Tarım arazisi olan yerde işte bu sinek çok oluyor. Ne zaman? Yaz sezonunda sadece, kışın yok. İlkbaharda falan da yok. Yazın çok oluyor. Hem sıcaklık arttığı için hem tarlalar sulandığı için sürekli. Yani böyle video çekmek tabii ki hiç aklımda yoktu. Yani hiç böyle bir düşüncem yoktu ama hem yani motor üzerinde hem daha çok yeri gösterebiliyorum, hem de araziyi çekebiliyorum bol bol. Gittiğim yolları, güzergahı, tarlalar, ağaçlar o yönden çok iyi oluyor. Ama tabii ki izlemek ne derece keyiflidir bilmiyorum. Bunu ne zaman anlayacağım? Videoları editlerken. Editlerken çünkü aynı sahneleri, aynı yerleri birden fazla kez kendin izleyip dinlemek zorunda kalıyorsun. Orada anlayacağım ne derece güzel bir iş yapıp yapmadığımı. Ama şöyle düşünüyorum, şu anda Almanya'da ya da İstanbul'da uzun zamandır memleketine gelemeyen bir Konursulu ya da bir Abranslı ya da Vandalı kim olursa olsun kendi toprağını, kendi arsalarını, kendi memleketini görebilecek. Yani en azından bu imkanı vermiş oluyoruz. Şu anda gün batmak üzere Aydıntepe Ovası'nda. Güneş kendini çoktan kaybettirmiş. Ayrıyeten kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Yaptığımız işlerin beğenilmesi ya da bununla ilgili geri bildirimler almamız bizim için çok değerli. Kimsenin olmadığı uçsuz bucaksız Aydıntepe Ovası'nın ortasındayım. Çok muhteşem bir atmosfer var. Tam olarak böyle bir yerdeyim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.